7. görev. Girit boğası. Herakles tam yeni bir hamam ararken Eurystheus dedi ki, "Kendine gel Herakles. Çünkü şimdi Girit'e gidiyorsun. Ama tatil için falan değil. Karşına çıkacak şey bir boğa olacak. Ama öyle inleyip bağıranlardan değil. Bu boğa deniz tanrısı Poseidon'un Minos'a bir hediyesiydi. Ama o verilen boğayı kurban etmeyince Poseidon da boğayı delirtti. Boğa gözlerinden alev fışkıran, nefesi buhar değil ama lav gibi olan ve en kötüsü de asla siniri durulmayan bir boğaydı. Herakles'in iç sesi, "Boğadır, ya durulur ya yorulur ama bu sadece koşuyor." Herakles Girit'e varır. Sahilde köylüler ağlıyordur. Tarla yok, ev yok. Sadece boğanın derin izleri var. Boğanın geçtiği yerde zemin bile bir daha geçmez umarım diye içinden geçirmiştir. Ve boğa ortaya çıkar. Parlak beyaz tüyler, devasa boynuzlar ve koşarken sarsılan bir yer kabuğu. Herakles derin bir nefes alır. "Tamam dostum, sen koş. Ben seni yakalayacağım. Ya da sen beni ezmeden önce dua etmeye başlarım." Ve kovalamaca başlar. Bir Girit'in tarlası, 2 Minos'un sarayı. 3 boğa Herakles'i uçuruma kadar kovalamış. Ama Herakles bu sefer de zekasını kullanır ve boğayı bir şekilde yorar. Bir süre arkasından sürüklenir. Sonra beklenmedik bir hamleyle boğanın boynuzlarından tutar ve bir anda boğayı yere serer. Herakles onu zincirle bağlar ama boğa sakinleşmez. Yine de görevi tamamdır. Boğa canlı yakalanmıştır. Herakles içinden zinciri sıkan elleriyle, "Bu boğayla tekrar karşılaşırsam ya o evcil olur ya da ben tarımı bırakırım," der. Ve böylece Herakles bir boğayı alt ederek hayvan krallığındaki yerini de perçinler. Ama işler gittikçe karışmaktadır. Çünkü sırada Diomedes'in yamyam atları vardır. Yani bu sefer rakipler 4 nalda koşmaktadır. Ve bu atlar insan eti yemektedir. 8. görev. Etobur atlar ve Trakya'nın deli kralı. Herakles neyle savaşmalı ki? Aslan, yılan, kuş, boğa. Ama şimdi karşısında 4 ayaklı, parlak tüylü, sevimli görünümlü birer yamyam atlar mevcut. Evet, bu görevde düşman insan eti yiyen atlar. Peki bu atlar kime ait? Trakya kralı Diomedes'e. Yani sadece deli değil, deliliği resmileştirilmiş bir kral. Atlarını insan etiyle besliyor, hem de canlı canlı. Herakles içinden, "Yani mitolojide kötü huylar duymuştum ama bu terapiyle bile çözülecek gibi değil," der. Herakles gece vakti Diomedes'in ahırlarına gizlice girer. Atlar ay ışığında parlayan gözleriyle tıslıyor gibi sesler çıkarmaktadır. Herakles onları zincirlemeye çalışır ama atlar hem hızlı hem vahşidirler ve bir kere taze insan eti kokusunu almışlardır. Bir anda Diomedes gelir, küçümseyerek bağırır, "Bunlar benim atlarım, sen kim oluyorsun da?" diye söze başlar. Herakles'in iç sesi, "Şimdi sana kim olduğumu göstereceğim. Ama önce atlarına ne kadar sadıksın bakalım." Ve sonra efsanevi bir manevra. Herakles Diomedes'i yakalar. Atların önüne atar. Atlar kralı görünce çiğ çiğ parçalayıp yemeye başlarlar. Yani bu görevde dökülen kan tam da gereken kandır. Kralın ölümüyle birlikte atlar birden sakinleşmeye başlar. Gözlerindeki delilik azalır. Sanki atlara yapılan lanet çözülmüş gibidir. Herakles de bu atları zincirleyip yola koyulur. Eurystheus'a götürmek için. Herakles'in iç sesi, "Yani eskiden at görünce ne güzel hayvanlar derdim. Artık yaklaşma, ne yediği belli olmaz," diyorum. Ay tepede zemin kanlı ve uzaklardan gelen bir ses gibi. Bu işler artık daha az kahramanlık, daha çok travma içeriyor. Ve böylece Herakles hayvanlar aleminden bir başka belayı ehlileştirir. Ama bir sonraki görev bambaşka bir krallıktan, Amazonlardan. Evet, sırada savaşçı kadınların kraliçesi Hippolyte'nin kemeri vardır. Ama bu iş kavga çıkmadan bitmeyecek gibidir. 9. görev. Amazonlar, kraliçe ve bir kemer uğruna. Herakles bu kez yırtıcı kuşlar, yamyamatlar, kızgın boğalardan sonra
bir başka türle tanışır. Bir kadın. Ama öyle bildiğiniz kadınlardan değil. Karşınızda Amazonlar. Ormanın ortasında kurulu, içlerine herhangi bir erkeği almayan, kendi kurallarını koymuş, okları yıldız gibi uçuran, yumrukları fırtına gibi esen kadınlar. Herakles'in iç sesi bir Amazon kampına bakarken, "Tanrım, ben bunların birine aşık mı olacağım yoksa dövüşüp yere mi serileceğim? Belki ikisi birden olacak." Görev açık. Hipolite'nin büyülü kemerini almak. Ama öyle çalıp kaçmak yok. Konuşup anlaşacak ya da savaşacak. Herakles kampa yaklaşır. Hipolite tahta oturmuştur. Yanında gümüş bir kemer bulunmaktadır. Ve evet, onun karizması ayrı bir mitolojik güç kaynağıdır. Herakles saygılı bir sesle, "Güzel kraliçe, bu kemeri almam gerek. Ama eğer bana verirsen seninle asla savaşmam." Hipolite hafif bir tebessümle cevap verir. "Tanrıların oğluysan bunu çalmak yerine sorman iyi olmuş. Al ama barış içinde git." Herakles büyük bir şokla kendi kendine, "Vay canına, bu beklediğimden kolay oldu. Belki artık işler düzene girmeye başlıyor," diye düşünür. Ama işler düzene girmez. Çünkü sahneye yeni biri girmiştir. Hera. Evet, yine o. Kıskançlık, entrika ve "ben bu görevi kolay bitirtmem" enerjisiyle dolu tanrıça. Amazonlara fısıldar. "Herakles sizi kandırıyor. Kraliçenizi kaçıracak," der. Ve kamp bir anda savaş alanına döner. Kadınlar okla, Herakles kalkanla, alevler, mızraklar, çığlıklar. Hipolite şokta ama artık olan olmuştur. Herakles savaşta kemeri Hipolite'yi öldürerek alır ve kalbindeki suçlulukla kampı terk eder. Herakles'in iç sesi sessiz ama ağır adımlarla uzaklaşırken, "Bu sefer kazandım mı? Evet, ama bedelini ağır ödedim. Bazı zaferler kayıpla gelir," der. Ve böylece Herakles 9. görevi de tamamlar. Ama artık gözlerinde zafer değil, sorgu vardır. Çünkü gücün her zaman doğruyu getirmediğini anlamıştır. Ama durmak yoktur. Sıradaki görev, 3 başlı canavar, Geryon ve onun kırmızı sığırları. Bu sefer Herakles batıya, dünyanın ötesine gidecek, hem de güneşi bile kıskandıran bir savaşla karşılaşacaktır. 10. görev, 3 başlı bela, Geryon'un kırmızı sığırları. Herakles 9 görev boyunca yeri yarıp göğü deldi. Ama şimdi yolu dünyanın ötesine uzanmakta.